Merhaba, kendini tanıtır mısın bize? Ben Narin, 14 yaşındayım, 8. sınıf öğrencisiyim. Ben Gülnaz, 14 yaşındayım, 8. sınıf öğrencisiyim. Ben Aynur, 14 yaşındayım, 8. sınıf öğrencisiyim. Ben Beyza, 14 yaşındayım, 8. sınıf öğrencisiyim. Ben Emrullah, 14 yaşındayım, 8. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Muhammed, 13 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Ne kadar süreden beri bu çalışmalarda yer almaktasın ve neler yaptın? Yaklaşık 1,5 yıldır bu yapım ekibinde yer almaktayım. Neler yaptığımı sorarsanız da müzeleri gezip farklı bilgiler edinip sunum hazırladım. 1,5 yıldır müze inşa ekibinde yer almaktayım. Projedeki ortak ülkelerle ilgili bilgiler toplanmasına yardımcı oldum. 2 yıldır müze inşa ekibinde yer aldım ve şehrimizle alakalı sunum yaptım. 9 aydır müze yapım çalışmalarında yer aldım ve proje panosunun hazırlanmasında yardımcı oldum. 1 yıldır müze inşa ekibinde yer alıyorum ve müzede sergilenen eserlerin etiketlerinin 2 dille yazılmasına yardımcı oldum. 1 yıldır müze yapım çalışmalarında yer almaktayım. Sergilenen eserlerin sınıflandırılmasında yardımcı oldum. Müzede en çok hoşuna giden eser hangisiydi? Bunun nedeni nedir? Müzede en çok hoşuma giden eser Ebru sanatı çalışması oldu. Çünkü geleneksel Türk sanatı hakkında bilgi edindim. En çok hoşuma giden eser Ahmet akımlarıydı. Çünkü şekilleri ve dış görünüşü beni çok etkilemişti. Müzede en çok hoşuma giden yöresel kıyafetlerdi. Çünkü kültürümüzü çok güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Müzede en çok hoşuma giden eser halı dokuma makinesiydi çünkü ilgi çekici buluyorum. Müzeden çok hoşuma giden eser kasetlerdi çünkü eskiden kasetler çok büyük ekranlarda izleniyordu. Şu an ise küçücük telefonlarda izlenebiliyor. Müzede en çok hoşuma giden eser sazdı çünkü eski müzik aletlerine ilgim vardı. Müze yapım çalışmalarında seni en çok zorlayan şey neydi ve bunun nedeni nedir? Müze çalışmasında beni en çok zorlayan şey kültürel eşyaların düzenlenmesiydi. En çok zorlandığım şey müzenin konusuna uygun eserler bulmaktı. 2 yıldan beri müze inşa ekibinde yer aldığım için pandemi nedeniyle arkadaşlarımı motive etmekte biraz zorlandım. Okulumuz küçük olduğu için müze için yer bulmamız kolay olmadı. Ailelerimizi bu sürece katmak bizim için hiç kolay değildi. Müzenin içeriğiyle okuldaki dersler arasında bağlantı kurmakta zorlandım. Müzenin içeriği ve konusu hakkında ne düşünüyorsun? Müzenin içeriği hakkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi kültürümüzü yansıttığı için ayrıca projeye ilgi duydum. Müzemiz iyi oldu ama farklı konularla geliştirilebileceğini düşünüyorum. Müzemizi başarılı buluyorum çünkü içinde bulunduğumuz topluluğun bütün özelliklerini yansıtıyor. Müzemizde birçok farklı eser bulundurmaktayız ve bunlar da kültürel zenginliğimizin güzel olduğunu gösteriyor. Müzemizin içerisinde bir kültürel mirasını çağrıştıran resimler kullandık. Bu da bizi geçmişimizle bağladı. Müzenin yapım aşamasında ya da eserlerin sergilenmesi esnasında öğrendiğin yeni bir şeyler oldu mu? Olduysa nedir? Müzedeki yöresel kıyafetlerinin her birinin farklı günlerde ve farklı anlamlar içerdiğini öğrendim. Müzenin yapım aşamasında ya da eserlerin sergilenmesi esnasında öğrendiğin yeni bir bilgi oldu mu? Olduysa nedir? Eskiden mesajlaşmada daktilonun kullanıldığını biliyordum. Ancak hiç yakından görmedim ve nasıl kullanıldığını bilmedim. Müze sayesinde hem yakından gördüm hem nasıl kullanıldığını öğrendim. Geçen sene yaptığımız proje sunumları sayesinde kendimiz ve toplumumuz hakkında daha fazla bilgi edindik. Evet. Geçmişte mutfak aletlerinin topraktan yapıldığını, günümüzde ise farklı materyallerden yapıldığını öğrendim. Müzemizdeki yöresel kıyafetlerinin her birinin ayrı özel günlerde giydiğini ve farklı anlamlar içerdiğini öğrendim. Günümüzde modern mobilyalarda otururken geçmişteki topluluklar ise yerde minderlerde otururlarmış. Eskiden bir halı yapmak için bayağı bir zaman harcıyorlarmış. Şu an ise tıkır tıkır fabrikalarda yapılıyor.